Herkes bunu yapabilir demişken aslında biz de bunu yaptık. Sosyal medyadan para kazanıp dünyayı tekneyle dolaşmak mümkün mü? Teoride, hatta pratikte mümkün. Bunu yapan bir sürü hesap var. Şimdi onların isimlerini vereceğim. Bu bahsedeceğim hesapları daha önce hiç görmediyseniz ve onların kanalına geçeceksiniz. Burada durun. Onların kanalına geçmeden önce en azından bizim kanalı takip etmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. YouTube kanalının getirdiği kazançlarla seyahatini geçiren, hatta teknelerini tamir eden bir sürü YouTuber var. Biz de yıllarca onların hesaplarını, yaptıklarını takip ettik. Tekneyi nasıl tamir ettiklerini takip ettik. Yani bu insanlar aslında bu işi gerçekten çok ciddiye alıyorlar. Bizimle karşılaştırıldığında çok çok daha başarılılar. Ve bunun karşılığını da alıyorlar. Herkes bunu yapabilir. Ve ilk defa YouTube'dan bir gelir elde ettik. Bu tabii bir aylık bir gelir değil. Son 6 aya geri dönüp bakarsak bizim 6 ay boyunca hazırladığımız, yaptığımız, sizinle paylaştığımız videoların geliri. Ama sıfırdan biz de hesabımızı bir yere getirmiş olduk. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Bizim tekneyi hazırlarken ya da kendimizi uzun yola hazırlarken ya da bazen sadece gerçekten seyretmekten keyif aldığımız için takip ettiğimiz bazı hesaplar var. Bunlar dünyanın en çok kazanan YouTuber'ları. Yıllık gelirleri 500.000 dolarla 1,5 milyon dolar arasında değişiyor. Bizim en çok takip ettiklerimiz Sailing Uma, Sailing Delos ve Outlife. Takip edebileceğiniz, bir sürü bilgi alabileceğiniz, en azından tarzlarına şöyle bir bakıp ben nasıl şeyler yapabilirim diyebileceğiniz başka bir sürü de hesap var. Almışsın güzel kızı yanına. Evet. Buralarda başka bir şey var mı? Grenada'nın batısındaki St. George kasabasına sızmaya çalıştık. St. George. George? Evet. Buranın girişinde top alabiliyorsun ya da içeride şurada marina var. Marina'ya girebiliyorsun. Topun geceliği 25 Amerikan doları. Onun için buraya gelip top almak istemedik. Ama haritada bir opsiyon gördük. Şuraya demir atılabilir gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan burada çok tekne var. Büyük ihtimalle onların halatları, tonozları da vardır. Tabii ki hemen Ömer Hoca'dan blok yedik. Ya buraya demir atmış insan var mı şu anda? Ne? Neyin bloğunu yani? Gidip şeye demir atalım diyorsun. Karaköy iskelesinin ortası yani burası. Buranın Karaköy feribotu var, şeyi var, balıkçıları var. Nasıl demir atacağım buraya? Okey, dönelim hadi. Karayipler'de sezonun sonuna gelinirken artık bütün tekneler yavaş yavaş Grenada'nın güneyine geçiyor. Grenada'nın güney doğu ekseninde 3 büyük koyda yüzlerce tekne bir aradalar. Kasırga sezonu başladığı için buralar artık çok kalabalık. Tekneler marinada da duruyor. Şu an olduğumuz koyda, Pickle Bay'de marinada var. Ayrıca toplar var. Toplarda da sabit duruyorlar. Grenada genel olarak Karayipler'de bulunmasına rağmen kasırga bölgesinin dışında kabul ediliyor. Ama bu demek değil ki Kasırga olacak.
çekik yeriymiş. Marina yok burada. Bunların hepsi karada kalıyor buradaki tekneler. Karaya çekilmiş tekneler. Şöyle. No thanks. Baksana mı? Evet, portakal suyu değil mi bunlar işte? Ne bu? Ha, ama tek tek portakal suyu, yani litrelik portakal suyu yok. Şurada 3 litrelik konsantre portakal suyu diye bir şey var. Tamam onu al ya. Hayır, hiç kullanmadığımız garip bir şey, içi de gözükmüyor. Hiçbir şey almaya yetmiyor. Kaç esiydi tuttu? 113. Yani 50 dolar aşağı yukarı. 45 dolar, 40 dolar. Ne aldık? 12 tane bira, bir rom, 2 tane tonik, bir cips, 2 tane cips ve sos muydu? Sos aldım. Ha 4 tane de yoğurt. Küçük. Şu tortilla yaş küçük. Burası pahalı. Çok mu acıktın sen? Yok, böyle bir şeyim geldi ya. Fena oldu, bizim paranın yarısı gitti. Kaç paramız var? 294 EC'miz var. Sen şeyde kredi kartı almadın mı? Evet canım, hayır şey, YouTube'dan kazandığımız için. He. Nasıl yazı gitti? Hepsi gitti. 294 EC ya, hepsi gitti. Evet, geçen kazandın. Evet, son 6 ayda kazandım. Eğer denk gelirsek, başarırsak şimdi sizi gerçek YouTuber'larla tanıştıracağız. Brezilya'nın ünlü yelkencileri. Ne kadar takipçileri var? Ne bileyim 200 küsür bin miydi? Ha, 265 bin falan herhalde. Aa, tekne burada. Kaç sene seyrettin bunların hesabını? 3 tane. Ben seyretmişim. Altı güzel bir yer. Güzel. Evet, bağıracak mısın? Hello, is there anybody in there? Hello. Good. How are you doing? I'm actually editing. Editing. How are you guys? We are good. How are you doing? Working on the boat and doing editing at the same time? Yes, that's life. Yeah, we started building a shipping container house that won't sink, and we could learn how to build a boat. The idea was to build a boat from scratch, and it was too much for who is starting. We didn't have any experience, so we decided to buy a boat to refit. That's this one. And can you make all your expenses covered from YouTube? Yes. Wow, that's good. And we made money. Oh, We made money. $112 for 6 months. We save money. We save money. But it's too much work, right? It's a lot of work. I'm still working. Is it tiring to continuously take videos of the things, or you get used to it after some You time? get used to it. You get used. We actually don't film 100% of our life, of course. Yeah, he just really wants to see the boat because you know he followed you for years on YouTube. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, So is it's you? a boatyard. So project going on. Oh, very nice. Ah, you have. What have you received from YouTube? The best blah blah. Huh? Then Ah, for passing 100,000. 100,000 Yeah. subscribers. Wow, that's great.
Congratulations. One day you're but gonna now get it's there. almost triple, huh? Hello. Hello. Wow, some video thing going on. Long time to see. No, it's just like I have way too many footage. Like literally, I think like 17 years of footage. We here. What you're saying is that it's not from now. You have been doing this for 17 years. Yeah, 17. But I mean, like, I started trying to do videos was on tape. Yeah. Mini DV tapes. Nice. Yeah. So my first trip was I had like a backpack for 1 year traveling. That if I lose the backpack, I lose the whole content that I've been shooting for a year. It was like 80 tapes on a backpack. Yeah, and then we got back to Brazil. It took me 4 months all day long just rendering clips out of the tapes. Yani bu arkadaşlar gerçekten YouTube'da başarılı arkadaşlar. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Öyle hani biz yola çıktık, dur şurada 2 tane video yapalım diyen arkadaşlar değiller. Dolayısıyla bunun karşılığını da alıyorlar. Kesinlikle taviz vermiyorlar. Her hafta mutlaka bir video yayınlıyorlar. Bu videoları hazırlamak için çok uğraşıyorlar. İyi de ekipmanları var. Yani sadece telefonu alıp da çekim yapmaya çalışmıyorlar. Özellikle ses konusu çok dikkat ettikleri bir konu. Bizim gibi işte ses iyi değilse yine de koyalım videoyu demiyorlar. Ya bunu söylerken yine mikrofon yok. Evet, San Giorgio tekneyle sızma planım Ömer Hoca'dan blok yediği için şu an otobüste gidiyoruz. 1 numara. Burası demir atalım dediğim yer. Şuraya gelip bunların arkasına atacaktık demir. Hello. Hello. How are you? Good, thank you. Mısırımı aldım. Ya çok özlemişim ben. Aylardır ilk defa mısır yiyoruz ve çok güzelmiş bu arada. Burası açık ara öbürlerinden zengin ya. Şu devlet dairesi binasına bak. Coğrafya kadardır işte. Burayı hurricane çok seyrek vurduğundan bunların tuzu kuru. Şuraya çıkabiliyorsun. Gel gel gel. Polisin içindeyiz ha. Güvendeyiz demektir. Ben de işte çekim yapmasan iyi olur. Ya da polise doğru çekim yapmasan. Nereye benziyor? Sinop, Sinop. Her alanda çok insan. Ortamlar iyice neydi? Mahmutpaşa'ya döndü şu an. Sinop'tan Mahmutpaşa'ya inişimiz. Tanca'ya dön, Tanca. Nereye? Aynı Tanca. Tanca. Eskişehir. Ne kadar çok polis var zaten. Baksana Tanca gibi. Buradan kalkıyor minibüsler bak. Bir Grand Ansa. Bu tarafta bir şey yok bebeğim. Yukarı doğru çıkıyor. Tamam. Ne taraftan? Yukarı. Bu yokuştan yukarı. He, kilise var bak.
Oradan da böyle, ya böyle ya böyle ya böyle bir Evet Ömer Hocam. 433 EC aldığımız her şey. gayet iyi. Gayet iyi mi? Gayet 100 güzel. küsür Bak mü? şurada şey var. Bütün işte var. 100 küsür dolar ya. Görüyor musun? 100 küsür dolar ama Yani şişe şarap. YouTube'dan 6 ayda kazandığımız parayla bir alışveriş yapamadık. Ne diyorsun? 6 aydır YouTube'a yüklediğimiz videolardan toplamda 2245 lira kazandık. Amerikan doları olarak 112 dolara, Karayip doları olarak da 294 dolara tekabül ediyor. Aslında bu parayı böyle yavaş yavaş harcayıp işte ne kadar idare edebileceğini falan göstermeye çalışmıştık videoyu yaparken. Ama gördüğünüz gibi 2 alışveriş, hatta sadece Karayipler'de yapılan bir gıda alışverişi, market alışverişi, standart bir alışveriş bile bu miktarın çok daha üzerinde bir tutara denk geldi. Onun için o para hızlıca bitti. Biz de konuyu kapatmış olduk. Tatlım ya, senin için aradığın yeri buldum. Çöp toplarsan beleş bira. Hı? Ama çok temiz değil mi? Hiç öyle beleş bira içebileceğimiz bir durum yok yani. Bütün sahili dolaştık, bir tane çöp yok. Ne? Nereden buldun bunları? Göster bakayım çöplerini. Bizimkiler nerede? Gerçekten mi? Var ya, o yemeği de birayı da sonuna kadar hak etmişsin Ömer Hocam. Buraya. Tatlım. Did you find anything? How's the pool? Didn't you see? Wow, I wasn't able to spot any one thing. It was just so clean. We went to one spot and it was just everywhere. So we were like, Aa. well, not really. Bugün buraya biraz eğlenmek, insanlarla tanışmak için geldik. Cumartesi günü dalış aktivitesi var. Onun organizasyonunu yapacaktık. Hem kaplumbağalarla ilgili konuştuk, hem de işte etraftaki çöpleri temizledik. Biz çöpleri temizlemek için denize girdik, şnorkel yaptık. Şu koyda ben bir tane çöp görmedim. Ömer'le Olivia'larda olan çöpleri toplamışlar zaten. Şu koskoca sahilde zaten kum tarafında hiç çöp yok. Denizden bile çöp çıkmadı. Mükemmel. Böyle bir koya gelip yalnız başımıza kaldığımızı düşünmeyin. Burada nereden baksanız 5 tekne var galiba arkadaşımız olan. Şurada Exodus var yan tarafta. Amerikalı Barrett'ın teknesi. Zaten biz gelir gelmez yanımıza gelip işte burada otobüsler nereden kalkıyor, neyi nereden alabiliriz böyle bilgiler vermişti. Aynı zamanda bütün tekneciler de her gün saat 7.30'da VHT'de buluşuyorlar. 7.30'da kalkamadığımız için daha henüz buluşmaya katılamadık.
Sonra geçen videoda vardı, Avustralyalı teknelerin Türkiye'de yapmış Avustralyalı çiftle tanışmıştık. Onlar da burada bizimle beraberler. Bakery diye bir yerde kalmıştık. Orada tanıştığımız Güney Afrikalı çift vardı. Onlar da buradalar. Şimdi Afrikalı arkadaşlara gidiyoruz. Videolarda genelde böyle bir tekne tanıtmaya özen gösteriyorum. Bilmiyorum, biz bu kadar farklı tekneyi görme şansımız olsaydı daha değişik seçimler yapabilirdik. Onların hikayesi daha güzel, daha enteresan. Çünkü bize göre çok gençler. Daha henüz 30'larında bile değiller ama çalışmışlar, parayı biriktirmişler bir şekilde. Nasıl çalıştıklarına da bakarız. Çok da değişik bir tekneleri var. Güney Afrika'da bu tekneyi bulabilmişler. Bunu almışlar, yapmışlar. Güzel, değişik bir catch. Hep beraber gezeceğiz. Uzaktan görüldüğünden daha ufak tefek mi? Hello! Welcome aboard. How are you doing? Line, please, line, please. We, both of us, worked on super yachts for about 6 years, I think, or 7 years. What makes a yacht super? So That's, it's like fully crewed boats. So the boats we were working on are like 50 meters and 12 crew members and billionaires and very like little like adult childs. We were basically cleaning up after them, and it's really good money because you get tips. So you get 8 hours off in the evening, and then that's it. So you work for the rest of the day. It's a very tough industry. Toxic as well. And we're very grateful because it allowed us to make money and save quickly, which is how we managed to buy this boat. It does take a toll on you in the long run. The mental health. So yeah, we saved up, and now we're hoping not to go back Hopefully. ever. Ever. I've served the the money's better. Saudi Arabia prince, and the Chanel owner. You know Coco Chanel? It's really hard work, but the money's really good. I think the biggest tip we ever received was $5,000. So, but it's so tiring. It's so physical as well. There's lots of cleaning continuously. Yeah. In the Med, there's something called red rain. The It's Sahara Sahara Desert sort of like condensates the sand into the rain clouds, and then it just pours on the boats. And it would happen like 5 minutes before the guests arrive, and then we're like all standing there with our cold towels and champagne, and then it's just raining dirt, and we just spent like a whole week cleaning the boat. When we bought the boat, we were actually we got a pretty good deal. We were paying the boat off month for month, so we were still working when we bought this boat, and wasn't in a terrible shape, but it needed a lot of work. We're not 100% sure, but the layout and everything matches a Victory 40 quite close. So we got it for just less than $20,000 when we got it. And we put in $40,000. Did you have new sales? Yeah, new sails, new rigging, That's really everything. New engine? No, not a new engine. The engine was in good nick. In What brand? Engine? Perkins. It's Perkins. also very old. yeah, Pitch. wouldn't you say? We had a few issues with it. We had some oil leaks and stuff. Yeah. But now that we've done some work on it, it's been so reliable. Super reliable. We haven't had any issues actually with the engine this year. Yeah, and obviously having a reliable engine is really important if you want a stress-free cruising life. And an anchor. So this is our cabin here, and there's a head in But there. this bed is really nice, really big. Ours is just so small. Really master Even cabin. when we argue, we have to hug ourselves. We bought a king-size bed, and then we cut it with a bread knife. And then underneath is like large amounts of storage where we keep like things for jobs that we're not doing now, like shipyard jobs and things like that. And then on the sides here we have tools and things that we use more often. So is it that you have 2 toilets then? Yeah. Yeah. Look, it's just much better the way it Yeah. Perfect. So we compared like to this. the whole railing. Really. We decided to paint Yeah. one. Yeah, we didn't. But you did all the paint job, No, right? no, no. In South Africa, it's very cheap, so Ah. someone else did it for us. Season, like, what are we going to be doing? You want the rest of the tour? Yeah. Not really comfortable. Nice table to work on. Because Thanks. Yeah, it comes out It's 42 for as both, well. because Yeah, it's so we smaller. unclip it. Yeah. I guess
the way we use this And then it place, comes it's all out. closed up. Then you can flip it again. So this is our fridge. It goes solid. So it's just a. We just put a camping fridge in. And this never used to be here. This used to be one big table. The guy was who. And this is also something that you did? Yes. So You prepared? all of this is all new. So this used to be one big table and then one big seat, so you couldn't walk here. And so over there's a bathroom in there. there's also another bed here. Another bed, yes. And then some storage. This is a very nice storage. Yeah, so we have our lines, our life jackets, and our sails in here, and some dive stuff. And then this is our other bathroom and a sit-down shower. And then here, It's 40 feet, right? 42. 42. And then over here, the boat was built in a time so there's so much storage where they couldn't really go to St. Helena on an Atlantic crossing and stuff. So there's storage all here, all in there, storage, all down here, storage, everywhere. So, And then, so this here is our water tank. It's And how much located water do you have? there. 600. Good. Very Yeah. good. We also have 600. yeah, it works well for us. We lasted about 3 weeks. For the two of us, yeah. I mean, on a crossing we could go much longer, but we're doing. If you don't we're take doing shower. dishes. Yeah, we're doing like showers every We night. use the mister. You know, Mister? The chemical mister. I'll show you now. Okay. Put this on YouTube for anyone who wants to shower out at sea. It's a chemical mister. This one's 3 liters. So you put water in it, and each crew member gets a liter and a half. Yeah, so you pressurize Pressure it, it, and then it comes, and then it sprays. and then you spray it out. So even if you shower for 2 minutes, you're not going to use more than a liter and a half. Wow, nice. That's how we showered on our crossing.